Selamlar herkese. Discover Play kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lider Budapeşte 2025 Major turnuvasında bir sonraki tura gelmiş bulunmaktayız. Bir önceki turda maalesef 5 tane doğru bilemediğimiz için Pırlanta Rozet kazanma hakkını kaybettik. Ve bu biraz hezimete uğrattı ama sadece bizi değil birçok bu pikenleri yapan kişileri de hezimete uğrattı. Çünkü çok beklenmedik sonuçlarla karşı karşıya kaldık. En azından bu jetonu gold yapmak için uğraşacağız. Bu sefer farklı bir pikem seçimi yapıyoruz. Yapay zekaya yaptırıyoruz, bir de kendimiz yapıyoruz. İkisini karşılaştıracağız. Bakalım sonuçlar ne olacak? İkisini de değerlendirip seçebilirsiniz. Önce yapay zekanın bir seçimlerine bakalım. Valla ben yapay zekayı çok merak ediyorum. Yani bizden daha iyi mi yapacak, daha mı kötü yapacak? Biraz merak uyandırıyor. Yapay zekanın seçimleri bu şekilde. Evet, yapay zeka 3-0'a gururumuz, temsilcimiz olan Aurora takımını koymuş. Bu yapay zekada birazcık Türk damarı var. Türklük kanı var bu yapay zekada. Vallahi sevindim 3-0'a koymasını. Biraz riskli bir seçim olmuş ama şu an baktığım kadarıyla üst tura geçebilecek takımların çoğunu bence doğru bilmiş. Yani doğru bilmişten kastım iyi tahmin etmiş. Seçimleri bayağı mantıklı. Aslında 3-0'a da koydukları, yani sürpriz yapabilecek takım seçmiş. Genelde çünkü biliyorsunuz yani 3-0'a ve 0-3'e sürprizler koyulur. Yani daha çok 3-0'a sürprizler koyulur. Seçimleri şu an gayet iyi. Bir onları da gösterelim. Evet arkadaşlar, yapay zekanın seçimleri bu şekilde. Şimdi bizim seçimlerimize geçelim. Bizim seçimlerimize geçmeden önce Skinway sitesinden bahsedeyim. Discover Play kodunu kullanarak $1 kazanabilirsiniz. Seçimlerimize geçmeden önce siteye bir göz atalım. 18 yaşından büyükseniz Skinwales'te herhangi bir yatırım yapmadan günlük kasaları açabilirsiniz. Token veya puan kazanmak için arcade modundaki oyunları oynayıp token ve puan toplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarla etkinlik liderlik tablolarında yükselebilir veya tokenlarınızı biriktirip daha büyük kasalarda şansınızı deneyebilirsiniz. Farklı kasa temalarını keşfedin ve düzenli olarak düzenlenen çekilişlerimize katılın. Ayrıca Discover Play kanalına özel çekilişe de katılabilirsiniz. Discover Play kodunu kullanarak $1 bakiye kazanabilirsiniz ve ikinci kodla da ücretsiz token kazanabilirsiniz. Detaylar açıklamada. Evet, yine her zamanki gibi 3-0'lardan başlayabiliriz. 3-0'a bir önceki turda da 3'te 3 yapan M80 takımını koymayı düşünüyoruz. Nedenine gelecek olursak halihazırda formda. Son dönemde kazandıkları maçlarda momentumu yakaladılar zaten. İstikrarlı ve disiplinli bir performansları var. 3-0 için gayet güzel bir aday. Ben de katılıyorum. Şimdi bir ivme kazandılar. Yani belirli bir havaya da güzel. İlk maçı aldıkları gibi, yani ilk maç aslında temsilcimiz oynayacaklar. İlk maç heyecan olabilir. O yüzden M80 kazanır diye düşünüyoruz. Bizi yendikten sonra zaten o havayla da 3-0 yapar diye düşünüyoruz. İkinci 3-0 takımı ise 3D Max. Aslına bakarsanız formda bir takım değil. Yani Best of One için riskli bir takım. Ama toparlandılar ve tekrar kendilerini gösteriyorlar şu an. Yani özellikle Avrupa sahnesinde örneğin ESL Challenger League Season 46'da turnuva kazanarak başarı elde ettiler. Majörde sürpriz yapmaları muhtemel şu an. Yani 3-0 için burada da 3-0 çıkarlarsa kendilerini iyice göstermiş olacaklar. Kendilerini toparlayacaklar. Profesyonel arenada kendilerini daha iyi göstermiş olacaklar. Belirli bir oyuncuları zaten Bobillere daha çok başarılı oluyor. Özellikle Oyemaka. Yani Bobillerde biraz kritik rol oynayacaktır. Yani rahatlıkla 3-0'a gidebilecek bir takımlardan bir tanesi. O yüzden tercihimiz oldu. Tam bir Best of One takımı şu an. 0-3'lerden başlayalım. İlk tercihimiz Tylo. Hani neden derseniz, bir Asya takımı. Hani Asya elemelerinden buraya geldi. Bence ikinci aşamanın takımı değil. Avrupa takımlarına kıyasladığımızda taktiksel olarak daha düşük kalıyorlar. Maç kazanamayacaklarını düşünüyoruz. Evet, dediğinde haklısın. Tayla bir Çin takımı. Majör'de pek iyi oynadıkları söylenemez. Özellikle bu Majör'de. O kadar makine gibi oynayan takım varken son zamanlardaki performanslarını da göz önünde bulunduracak olursak 0-3 için güzel bir aday. İlk maçları da Paravision'la biraz riskli bir maç ama namı değer Jam Time ile Ziola'ya güvenmek zorundayız. Oyun için 0-3'e Tayla'yı koyduk. İkinci takımımız Imperial. Aslında bakarsanız Bobillerde başarı sergileyen bir takım ama ilk karşılaşmaları MIBR'la olacak. MIBR'ı yenebileceklerini düşünmüyorum. Onun moral bozukluğundan 3-0'a kadar gider. Kesinlikle karşılarında beyni olan adamlar olduğu zaman ve özellikle Tier 1 takımlarına karşı kaybediyorlar abi. Tek yaptıkları şey bam güm vurmak. Doğal olarak da burada bu taktik artık işe yaramaz. Evet, üst tura çıkacak takımların başında temsilcimiz Aurora var. Bizim takımda zaten aimler şu an yanıyor. Haritalar çok iyi çalışılmış, bootcamp'ler yapılmış. Zanti zaten son 2 haftada da baktım 152 saat CS oynamış abi. Bu adam manyak.
manyak kafayı yemiş. Takımımıza da güvenmek zorundayız şu an. Tek sıkıntı şu an ilk maçta M80'le olması. M80 temsilcimizi yenecek ama bir sonraki aşamada 3-1 ile ben Aurora'nın çıkacağını düşünüyorum. Yani ben de çıkacağını düşünüyorum. Hatta Mayer'in açıklamalarını görmüşsünüzdür. CS'de bu sefer bütün beynini kullanacak inşallah. Mayer eşliğinde bazı yerleri zorlamazsa rahatlıkla 3-2 veya 3-1 olarak çıkarız diye düşünüyorum. Evet, bir sonraki takımımız Navi. Evet, Navi şu an çok bana güven vermiyor. Bildiğimiz Navi de değil zaten artık. Özellikle Alex B'nin de ACL olsa bile yeterince takıma katkı sağlayamaması skor anlamında. Takımı zor durumda bırakan bir durum bu. Ama kaliteli oyuncuları var hala. Özellikle ben Makaze'yi çok beğeniyorum. Çıkış yapabilecek çok potansiyelli bir oyuncu. Böyle bir turnuvada da kendini göstermeyeceksen nerede göstereceksin? Hani bazı arkadaşlar 3-0'a koyabilir Navi'yi. Ama bizim en büyük tercihimiz yani büyük bir takım Bo 1 olması. Büyük takımlar bazen bocalayabiliyor Bo 1'lerde. Yani en kötü bir maç yenileceğini düşünüyoruz. O yüzden tercihimiz direkt çıkarlarda. Zaten şu an 3'te 3 yapmaları lazım. Navi'nin son maçlarına bakarsanız herhangi bir maçta zaten 3'te 3 yapamamışlar. O birazcık sıkıntıya sokar bizi 3-0'a koymamız. Bir sonraki takımımız Paravision. Paravision Stage 1'de gayet iyi bir performans gösterdi. Gamer Legend'e karşı 2-0 net bir skorla da galip gelmişlerdi. Genel olarak o aşamada 2-1 ile geçtiler. Kritik eşikte bayağı iyi oynadılar. Kendilerini garantiye aldılar. Onun için bir üst tura geçebilecek takımlardan biri Paravision'da. Evet, öteki tercihimiz Team Liquid. Elic geri döndü. Team Liquid yine bir yeni yapılanmaya girdi. Özellikle Moz'un ACL'i geldi şu an Team Liquid'de. Yeni bir ACL, yeni bir yapılanmayla bir üst tura rahatlıkla geçebileceğini düşünüyoruz. Evet, bir sonraki takımımız da Astralis. Bize çok güven vermese de kalitesine ve buradaki tecrübesine güvendiğimiz takımlardan biri. Son zamanlardaki maçlarda win rate oranları gayet iyi durumda. Sadece kritik maçlarda kaybettikleri maçlar var ama bu best of one olarak da ilerlediği için ilk maçlar şansları yüksek. Son zamanlarda yükselişte olan bir takım. Bunun en büyük nedeni kaliteli ve tecrübeli oyuncuların olmasından kaynaklanıyor. Bu oyunculara daha önceden de bu arenalarda defalarca boy gösterdiği için bir üst aşamaya rahatlıkla geçerler diye düşünüyoruz. Sıradaki takımımız B8. Stage 1'de de gayet başarılı bir performansları vardı. Tek yenildikleri de takım M80'di. Zaten M80'e yenilmelerinde şaşırmamak lazım. Adamlar çok iyi oynuyordu. Onun haricinde Legacy, Paravision ve The Hans takımlarını yenerek bu tura geçmeyi başarmışlardı. Daha önce bizim takımımız olan Aurora ile de maç yapmışlardı. Onları kaybettiler. Ama son zamanlarda gayet iyi bir win rate oranları var. Elleri de yanıyor onların da. Stage 1'den de krallar gibi çıktılar. Bu turda da gayet başarılı olacaklarını düşünüyorum. FaZe'i niye seçmedin diye sorarsanız, ya biz FaZe'i ilk aşamadan dolayı seçmiyoruz. Siz tercihinizi yaparsınız. Ben şöyle ekstra olarak mesela bir üst tura çıkaracak takımlar arasında Fnatic, FlyQuest, Passion UA diye bir takım var. Bunların çıkabileceğini düşünüyorum. Onlar da çıkabilir. Yani siz bu tercihleri kullanabilirsiniz. Passion UA takımı da eski kompleksi takımı bu arada. İyi bir performans gösterebilirler. Ama çok riskli bir seçim olur seçerseniz. Ben sadece o takımın nasıl oynadığını izlemek istiyorum bu turnuvada. Nasıl bir performans gösterdiklerini merak ediyorum. Evet, bizim tercihlerimiz bu şekildeydi Stage 2 için. Bu aşamada daha başarılı oluruz. Kendimize bu sefer daha fazla güveniyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.